Hoş geldiniz. Bu kayıtta devre çözümleme için gerekli temel bilgileri konuşacağız. Bazı örneklerde yapacağız. Ancak ayrıntılı yöntemleri bir kayda sığdıramayacağımdan ilerleyen bölümlerde farklı yeni kayıtlarla aktarmayı sürdüreceğim. YouTube altyazılarının nasıl ayarlanabileceğine dair bir kare bu. Kaydı durdurup bakıp bunu yapabilirsiniz. Değiştirebilirler ama genel bilgiler böyle. Ben şu bölgeyi ekranın altında boş bırakıyorum ki YouTube'un çevirisine razı gelip başka dillerde izlemek isteyenler altyazıları buraya alırlarsa benim kullandığım bu ana ekran alanındaki görüntülerin üzerine yazı gelmez. Böylece her şeyi görebilmiş oluruz. Elektrik devrelerinden konuşuyorsak bir elektrik akımından söz ediyoruz. Elektrik akımını da doğru akım ve dalgalı akım olarak iki başlıkta inceliyoruz. Yani zaten iki akım türü var. Doğru akımı nasıl tanımlarız devre şemalarında? Pil vardır doğru akımlarda. Günlük hayatta da pil kullandığımız, yani üreteç taktığımız her cihazımız aslında o kısmı en azından doğru akımla çalışıyordur. Doğru akımı şöyle gösterebiliriz. Bir zaman içinde bizim gerilimimiz hep aynı kalır. Ve serbest elektronlar da akar gider. İletken tel üzerinden ve devre elemanlarının üzerinden. Dalgalı akımı ise tanımlarken bazı Türkçe kaynaklarda bunu alternatif akım diye de göreceğiz. Dalgalı akım zamanla burada gördüğümüz gibi değişen bir akımdır. Bakın dikkatinizi çekerim, burada da eksiye düşer. Bu nedenle dalgalanan bir akımdır. Buna dalgalı akım deriz. Dalgalı akımda elektronlar akmaz. Hiçbir yere hareket etmez. Birbirlerine yalnızca titreşirler ve titreşim hareketini iletirler. Bunun açıklamasını yine elektriğe giriş kaydında izleyebiliriz. Çok basit olarak burada anlattım. Alternatif akımı üretmek için aslında şuralara mıknatıs da çizebilirdim ama bir manyetik akım çizince zaten kuzey kutbundan güney kutbuna giden bir akım olduğunu görüyoruz. Bir manyetik alan içine böyle iletken bir tel çerçeve koyarsak, bu iletken tel çerçeveyi de döndürürsek, bunun içinden geçen manyetik miktarını dengelemek için bir akım tetikler, telin üzerinden bir akım akar. Bu dalgayı yaratan da bu değişimdir. Bu kadar anlatayım. Bir elektrik devresi belirli bir amaca yönelik, belli işlevleri yapmak için amaca uygun olarak, uygun bir şekilde tasarlanıp bir araya getirildiği düzenekler diyebiliriz. Bu elemanları hızlı bir şekilde hatırlayalım. İngilizcelerini de buraya yazdım. Bu bir direnç, böyle de gösterilebilir. Şunun içine zikzaklar çizerek de gösterilebilir. Bu bir lamba. Lamba da aslında bir dirençtir. Ancak bazı sorularda özellikle o lamba yanar mı, ne kadar daha parlak yanar biri diğerinden gibi sorular için bu şekli tanımalıyız. Burada günlük dilde pil dediğimiz üreteç var. Bunun bir çizgisinin uzun, bir çizgisinin kısa olduğunu asla gözden kaçırmayalım. Ve daima uzun olan artı, kısa olan da eksidir. Sığaçlar koydum. Devrede en çok rastlayacağımız elemanlar arasında. Lise 9-10. Sınıflarda, hatta 11'de de bildiğim kadarıyla karşınıza çıkmayabilir ama daha ilerleyen derslerde lise düzeyinde dahi var. Zaten üniversite düzeyinde kesin var. Burada iki tane birbirine eşit uzunlukta çizgi kullanılır. Böyle kullanılırsa bunun bir tanesi artı bir tanesi eksi ama biz hangisi artı hangisi eksi belirlemek için devreye dikkatlice bakmalı ve okumalıyız devreyi. Böyle kullanılırsa bu şekilde parantez gibi olan eksi, düz olan artı olur. Kapasitör diyor genellikle Türkçe kaynaklarda, sığaç da oldukça yaygın. İngilizce kaynaklarda ve Türkçe kaynaklarda zaman zaman kondansatör de görebilirsiniz. Artık yaygın olan kapasitör, kondansatör daha eski bir deyim. Gittikçe azalıyor ama karşılaştığınızda bilin ki aynı devre elemanını söylüyoruz. Böyle yay gibi çizdiğimiz
burada. İkisinin arasındaki farka dikkat edin. Bunu zikzaklar şeklinde çiziyoruz dirençleri ama bunu yay gibi çiziyoruz. Bu bir akım makarasıdır. Bobin diye de söylenir kaynaklarda, Türkçe kaynaklarda özellikle. İngilizcesini zaten buradan görebiliyoruz. Bir diğer elemanımız diyot lambalar. Diyot lamba diye de geçer ama artık lamba hiç denmeden diyot da denebilir. Bu elemanın özelliği akımı tek yönlü geçirmesidir. Bu şekle baktığımız zaman akım buradan geliyorsa buraya geçer. Çünkü ok yönünde, bu okun başlığı bize akımı geçirme hakkımız olan yönü gösterir. Ama şöyle bir akım çizildiyse, şuradan gelen bir akımdan söz edildiyse, o zaman bu akım buraya geçemez. Çünkü bu da onu engelliyor. Bunun yönünün böyle olması gerekmez. Yani şöyle de çizilebilir devredeki durumun ne olduğuna bağlı olarak. Ama akımı tek yönlü geçiren bir devre elemanıdır. Bu şekil bize motoru gösterir. Motorlar ters bağlanmış üreteç gibi davranırlar. Şunlara dikkat edelim çünkü bazen çok az rastlanmış da olsa şu lamba içinde böyle ifade kullanılabilir ama motorsa kesinlikle bu ikisinin var olduğuna dikkat edelim. Burada iki tane ölçü aleti var. Teller kabloyu ifade ediyor. Aslında tek başına simge burada, ben telleri de gösterdim. Bu bir ampermetredir. Bunu hemen karar vereceğiz hiç yazmasa da. Çünkü yazması gerekmiyor. Devrenin içinde devrenin bir parçası ard arda bağlanmışsa kesinlikle ampermetredir. Ama bir devre elemanının karşısında duracak şekilde ona koşut bağlandıysa o da kesinlikle voltametredir. Ne olduğunu yazmasına gerek yok. Ancak bazen içine A harfi de yazarlar şöyle. Bazen V harfi de yazarlar. Ancak bu daha çok ortaokul ve lisenin ilk yıllarındadır. Üniversite yıllarında hiç görmeyebiliriz de. İnternete baktığımız zaman ya da elimizdeki kaynaklara baktığımız zaman böyle bir karmaşa var gibi geliyor. Çünkü neye göre sınıfladıklarını söyleyen olabiliyor da olmayabiliyor da. Ama anlatacağı konuya bağlı olarak kendince bir sınıflama sunabiliyor. Birçoğunu buraya yazdım ama hala daha olabilir. Bu kayıtta daha çok yapı mimari dediğimiz şeyin ne olduğuna bakacağız. Öncelikle bağlantı kavramını tekrar hatırlayacağız. Bu yapı ya da mimari dediğim İngilizcesiyle daha çok topoloji olarak geçer ama bu kadar kapsayıcı gene de olmayabilir. Burada anlatacağımız, konuşacağımız kadar. Bu bizim devremizi çözümlememiz için çok önemli. Bunu bakıp anlayabilmemiz. Kaynaklara girdiğiniz zaman daha çok türü, tipi gibi bir bilgiyle karşılaşırsınız. Bunları hızlı bir şekilde anlatacağım ama bizim bu kayıttaki temel amacımız önümüze gelen bir devre şemasına bakıp işte devre şeması çizelim. Şöyle bir devre çizelim buraya. Basit olarak burada bir sığaç eklemişler. Diyelim ki burada da bir üreteç olsun. Buna baktığımız zaman bunun tamamına devre şeması diyorum. Bu tabii çok çok basit bir devre şeması. Oldukça karmaşık şemalar var. Buna bir bakışta biz bunun bu böyle bir yapıya sahip, bu böyle bir mimariye sahip dediğimiz zaman bunu nasıl çözümleyeceğimizi bir anlamda belirlemiş oluyoruz. Yani çözümleme yöntemimizi de bu yapı bize belirliyor. Ben bu anlatımda bu ikisi arasındaki bağlantıya odaklanıyorum. Bunu iyi anlamamız gerektiği için. Devre elemanlarının birbirine bağlanmasını bu şekilde gördüm. Genelde kaynaklarda ardıl ve koşut olan, alışılmış deyim daha çok yazık ki seri ve paralel olarak kullanılıyor. Bu ikisinden söz edilir. Bazen bundan söz bile edilmez karma bağlamadan. Karma sözcüğünde burada ben kullanıyorum. Ancak İngilizce kaynaklarda combination olarak var. Dolayısıyla onlar 3 taneyi veriyorlar. Burada yazdığım odacıklı tamamen benim eklediğim bir şey. Çünkü anlatılan konunun özüne bu uygun. Ve farklı bağlantı şekilleri kullandığımız zaman o bizim çözüm yöntemi devreyi, çözümleme yöntemimizi de etkilediği için burada bunu bir bağlama şekli gibi ben göstermeyi uygun gördüm. Ama diğer kaynaklarda bunu görmeyeceksiniz.
Ardıl bağlamaya bakarsak aslında yapılan şey basit olarak elemanları ard arda bağlamaktır. Bir direnç bağladık. Bir direnç daha bağlamış olabiliriz. Bir lamba bağlamış olabiliriz. Bunun hemen ardına bir tane sığaç bağlamış olabiliriz. Sığaçtan sonra bir tane diyot bağlamış olabiliriz. Yine bir direnç koymuş olabiliriz. Ve buraya da gelip bir tane pil bağlamış olabiliriz. Şimdilik şu uçları açık bıraktım. Yani hepsini ard arda dizdik. Bu şekli nasıl verirsem vereyim, bunu böyle ard arda dizilmiş gibi yapılırsa bu bir ardıl bağlamadır. Seri bağlama diye de söylüyorlar. Koşut bağlamadaysa durum böyle değil. O zaman devre elemanları birbirine karşı, birbirine bakar gibi dururlar diyelim. Burada bir direnç bağlanmış. Bir direnç de onun karşısına konmuş. Şimdi sadece bu kadar basit çizerek söyleyeyim. Bu birden çok eleman olabilir. 2 tane olması da gerekmiyor. 3 tane de olabilir. Ama bakın bunu neresinden tutup çekerseniz çekin, bu ikisi ard arda dizilmiş bir hale gelmez. İşte buna da koşut bağlama diyoruz. Karma dediğimde bunların bir araya getirilmesi. Varsayalım ki bir direnç burada bağlanmış, bir direnç daha bağlansın. Dirençle göstermek kolay olduğu için direnç yazıp duruyorum. Yoksa direnç bağlanmak zorunda değil bu elemanların hepsi. Başka elemanlar, gereken elemanlar da konabilir. Buraya da bir diyot koyalım. Bakın burada söylediğimiz zaman bu bağlanmada bu ikisinin koşut, bu ikisinin ardıl bağlandığını görüyoruz. Bir de diyot ardıl bağlanmış. Yani bir karma bağlantı var. Odacıklı dediğim de yapı bazen şöyle tamamen devre elemanlarını hiç göstermeden yapayım. Diyelim böyle bir, bunun üzerinde çeşitli devre elemanları dağılmış. İlk baktığımızda böyle odacıklı bir mimari şeklinde bunu görürsünüz. Çözüm yöntemlerimizi etkiler bu bağlantı şekli. Kaynaklarda verilen elektrik devre türleri içinde bu üçünü sıkça göreceksiniz. Diğerleri içinde de bizim ileride konuşacağımız bu yapıları da görebilirsiniz. Bunlar doğru ya da yanlış değil. Bunlar o kaynağın gerek duyduğu bakış açısından yapılmış bir sınıflama. Bizim için önemli olan burada bu temel kavramları da biliyor olmak. O nedenle bunu aldım ve anlatıyorum. Açık devrelere bir örnek olarak şöyle bir üreteç bağlayalım. Bir direnç, bir lamba ekleyelim. Buraya da bir anahtar ekleyelim. Anahtarı bugün anlatmadım bu oturumda. Anahtar şöyle bir kablo ucunda gösterilir. Bu açık bir anahtar demektir. Yani açmışız. Şöyle gösterilirse bu da kapalı anahtar demektir. Burada şu anda zaten görüyoruz ki bu açık bir anahtar. Dolayısıyla bu açık bir devredir. Neden? Elektrik akımı buradan gelmeye çalışıyor ama gideceği bir yer yok. Burada bu devrede elektrik akımı dolaşmıyor. Onun için bu açık bir devre. Bazı sorularda şöyle devreler verilebilir. Bir direnç bağlayalım, bir lamba bağlayalım, bir diyot bağlayalım ve şuraya da B ucu diyelim. Burada da akım, diyelim ki bu yönde akım göstermişler. Şimdi burada bir dönüp kapanmış kapalı bir halka yapısı olmamasına rağmen burada bize bir akım verildiği için bunun bir devre parçası olduğunu düşünmemiz doğrudur. Bu kadarıyla ilgili bize bir soru yöneltilecektir. Ve buna açık devre dememeliyiz. Kapalı devre için de şuradaki devreyi alalım. Anahtarı kapatmamız yeterli olacak. Direncimiz var. Bir lamba bağlanmış. Buradaki anahtarı da kapatmışız. Şimdi akım buradan artı kutbudan başlayıp daha yüksek gerilim olan uçtan, burası kapalı olduğu için düz tel gibi davranır. Buralardan gelir ve buraya geçer. Bu kapalı bir devredir. Kısa devre akımın daima dirençsiz yolu yeğlediği gerçeğinden ortaya çıkmış bir devre. Bazen kazara kısa devre yapılır. Bazen de bir amacı olabilir. Ama biz onu tanımayı öğrenelim. Aynı devremizi alalım. Üreticimiz var. Bir direnç bağladık. Bir lamba bağladık. Geldik ve bir anahtar var. Burada kapattık. Şimdi bunu gördük. Bu kapalı bir devre. Buradan akım geçecek. Ama nedense şuraya bir tel bağlandığını düşünelim.
Bu tel bağlandığı zaman akım buradan gelecek. Buradan dolaştığında hem lambanın direnci var hem buradaki direnç var. Bu yol dirençli, bu yol kalabalık. Akmıyor buradan trafik. Niye gitsin ki buradan? Doğrudan şöyle gelir ve burada kendi devresini tamamlar. İşte bu kestirmeden geçip gittiği için biz buna kısa devre diyoruz. Sorularda böyle görünmez ama verilen devre elemanlarının içinde orada bir düz tel varsa akımın oradan gideceğine dikkat etmemiz lazım. Bir iki örnek de yapacağım. Burada şöyle bir algı olmaması gerekiyor. Devrenin bir parçasını verdiler. Diyelim şuradan A noktasından geldi. Buraya bir direnç bağlanmış. Tam onun karşısına da bir direnç bağlanmış. Bunlar birleşmişler ve devam ediyorlar. Akım da buradan geliyor. Bu 120 ohmluk bir direnç. Bu da diyelim 1 ohmluk bir direnç. Şimdi akım geldi ve dirençsiz yolu yeğler. Bu kuralı seçti diye akımın tamamen böyle akacağını, üst kola gitmeyeceğini düşünmeyelim. Tamam, burada 120'ye karşı 1 gibi oldukça düşük bir direnç var ama sadece gelen akımın büyük bölümü bu alt yoldan gider. Az bir bölümü de buradan geçer. Yani böyle daha bunu koyu çizmeye çalışayım. Böylece kesinlikle burada akım, diyelim ki şurada gösterelim. I1 kolundan, bu da alttaki koldan I2 diye gelsin. Evet, I2 I1'den daha büyüktür. Çünkü dirençsiz yolu yeğleyecektir akım. Daha çoğu buradan akacaktır. Ama üstte direnç çok yüksek diye oradan sıfır akım geçer, hiç oraya gitmez diye düşünmüyoruz. Sadece bunun aldığı payın daha büyük olduğunu biliyoruz. Bunları çok hızlı bu payları hesaplamaya da alışmamız gerek. Şimdi burada akımı vermediğim için bir pay hesabı anlatmıyorum. Ama ohm yasasıyla hesaplarız. Bunu da bilmemiz gerekiyor ki I eşittir I1 artı I2'dir ve şurası hala I'dir. Tekrar çıktığında. Kısa devre değil bu yani. Bunu anlattığım şey bu neymiş? Kısa devre değil diye buna dikkat edelim. Yanılgıya düşmeyelim. Burada ne kadar büyük aradaki fark olursa olsun her iki koldan da direnç akar. Burada söylenen diğer devre türleri de tanımlanmış olabilir. Bunu genelde kaynaklarda, özellikle internete aradığınızda çok çıkar bu bilgiler. Sadece şunları anlatmış olmak açısından bunu verdim. Yoksa benim anlatacağım çözümleme yöntemleri, işte baktığımızdaki mimari içinde bunları bu grupta söylemeyeceğim. Aslında hiç devre türü diye bir şey söylemeyeceğim. Fakat da bilmekte yarar var. Bunu elektrik devre yapıları diye söyledim. Aslında söylemeye çalıştığım şey bir tür mimari. Fakat bildiğim kadarıyla elektrik devre mimarisi diye bir terim yerleşmemiş. O yüzden yapıyı kullandım. Ama söylemeye çalıştığım şu: elinize bir devre şeması aldınız. Kağıt üzerinde bakıyorsunuz diyelim ki. Buraya bir devre şeması çizmişler. Böyle karışık karışık bir şeyler. Yani buna bir baktığınızda bir şeyler görürsünüz. İşte bu gördüğümüz şeyin adı, bunun tasarlanması bir mimari olarak düşünülebilir. Bu ifade iyi söylüyor. İngilizce'de yok, yani architecture diye bir şey hiç yok. Topoloji diyorlar. Topoloji de tamamını kapsıyor mu bilmiyorum. Ama söyleyeceğim şudur: İki tane temel yapıdan, mimariden söz edeceğim. Birincisi basit, en temel. Bu da ardıl, seri, yani koşut ya da paralel. Ve bunların karışımından oluşan devreleri kapsar. Basit dediğim budur. Karmaşık devrelerde ise daha odacıklı yapılar var. Özel amaçlı devreler var. Bu özel amaçlı devrelerden yalnızca Wheatstone devresini konuşacağım. Çünkü bu lise düzeyinde bile çıkıyor. Müfredattan çıkarılsa dahi sorularda çıkıyor. Ancak diğerleri, süzgeç devreleri, yükseltici devreler, 3 boyutlu devreler tamamen üniversitelerin 3. 4. sınıflarında elektrik, elektronik, fizik bölümlerinde anlatılan ileri düzey konular. Onun için onlara sadece değineceğim. Ama şunu söylemek isterim: şuraya kadar bunlar düzlemde. Yani 2 boyutlu düzlemsel devreler. Fakat 3 boyutlu devreler de var. Bunlar kat kat, yani şunların böyle kat kat olduğunu düşünelim. Ya da şöyle düşünelim, bir tane küp yapalım. Derinliği de var bunun. Buraya devre elemanları konmuş. Böyle olsun.
cisim köşegenini de kullanalım. Bir tane de buraya konuş gibi. Bunları daha çok tümleşik devrelerde kullanıyoruz. Tümleşik devrelere İngilizce entegre devre diyorsunuz. Tümleşik devrelerde kullanılıyor ve bunların genellikle yonga yapımında, buna da çip demeye alışkınız, yonga yapımında kullanılan mimariler. Tabii tasarımı da ona göre önce yapılacak, sonra üretime geçecek. Onun için 3 boyutlu diye onları ayırdım. Hiç girmeyeceğim ayrıntısına. Sadece genel bilgi olarak her zaman böyle düzlemsel olmayacağını devrelerin bilmemiz açısından söylüyorum. Bu karede devre çözümleme yöntemleriyle bu mimariler arasındaki ilişkiyi yansıtıyoruz. Temel yöntemlerin başında eşdeğer direnç ve gerilimleri hesaplamak vardır. Ve bu daha çok ardıl, koşut, karma yapılarda kullanılan bir yöntemdir. Temeli de Ohm yasasıdır. Ve eşdeğer direnç, eşdeğer gerilimi ben uyduruyorum. Bunu görürsünüz, bu var ama böyle bir şey yok kaynaklarda. Bunu ben söylüyorum. Birden çok üreteç olabiliyor ve o zaman tek bir üreteç varmış gibi gerilimi hesaplamak gerekiyor. Tıpkı tek bir direnç varmış gibi eşdeğer direnç hesaplamak mantığıyla benzeterek söylüyorum. Burada genelde bu iki yöntemle çözülebiliyor. Ancak bazı devreler var ki onlar karma da olsa yine bu şekilde çözemeyebiliyoruz. O zaman onlar için bir harflendirme yöntemi anlatacağım. Şimdi node naming diye İngilizce ben söyledim. Daha ileri yapılarda, yani artık böyle odacık şeklindeyse bizim baktığımızda gördüğümüz devre, şöyle bir devre şeması var. Buralarda elemanlar var. Böyle dizilmiş olsun. Bir tane de şuraya koyalım, kısa devre olmasın. Şimdi bu böyle bir yapıda yukarıdaki hiçbir yöntemi kullanamıyoruz. O zaman Kirchhoff gerilim ve akım yasalarıyla bazı denklemler elde ediyoruz ve bu denklemleri çözüyoruz. Yani burada baktığımız zaman mimariyi görmenin, ya bunu ben neyle çözeceğim, bu soruyu nasıl çözeceğim sorusuna cevap vermek için önemini vurgulamak isterim. Karenin amacı bu, bu farkı vurgulamak. Ama bazen ne bilinen yöntemlerle ne Kirchhoff yasalarıyla çözemeyeceğiniz karmaşık devreler çıkacaktır. Bunlar lise düzeyindeki arkadaşlara hiçbir şekilde sorulmaz ama üniversite düzeyindeki arkadaşlara sorulur. Bunları bir duymuş olun. Hani düğüm çözümü, göz yöntemi, Norton-Thienin teoremleri gibi özel amaçlı devreler üzerinde kullanılan çözümleme yöntemleri var. Başlarken doğru akımdan ve dalgalı akımdan söz ettik. Bu akımların her ikisi için de sözünü edeceğimiz devre mimarileri ve çözümleme yöntemleri geçerli olacak. Özellikle buradaki gördüğümüz bu 3 temel yöntem herhangi bir akıma bağlı devre tipi ayırt etmez. Ancak dalgalı akımların çözümlemesinde kullanılan bazı özel yöntemler var. Onları da bilgi için burada varlığını söyleyelim. Ayrıntılarına girmeyeceğiz. Yine önümüze gelen bir devre şemasını çözerken nasıl yapıldığı önemli. Bu da elemanların birbirine bağlanma şekliyle başlıyor. Önce ardıl bağlamayı öğrenelim. Arka arkaya elemanları diziyoruz. Bu kadar. Bir direnç var burada. Bir direnç daha var. Diyelim ki bir sığaç var. Diyelim ki bir diyot konmuş. Diyelim ki bir lamba konmuş gibi. Yani burada devre elemanları ard arda dizildiği için bu bir ardıl bağlama. Ardıl bağlamayı neredeyse hiçbir kaynakta göremeyebilirseniz artık ısrarla seri bağlama diye söyleniyor ama arka arkaya bağlandığını anlatan en güzel sözcüklerden biri ve karşılaşırsanız da bu nedir dememeniz için özellikle söylüyorum. Zaten seriyi herkes söyleyecek size. Ardıl bağlanmış bir devre için biz devredeki dirençleri tek bir direnç gibi düşünmeye çalışırız ve bir eşdeğer direnç hesaplarız. Yine devrede birden çok üreteç varsa, pil varsa bir eşdeğer gerilim hesaplarız. Bunu ben söylüyorum. Bu kaynaklarda yok. Ama bu kaynaklarda var olan bir ifadedir. Bazen birden çok pil olur. O zaman da bunların hesaplanması gerekir. Bir tane pil gibi indirgenerek hesaplanması gerekir diye söylüyorum. Bunları ileride dirençler için daha ayrıntılı bir kayıtta anlatacağım. Ama çok basit olarak söyleyelim. Şu dirençler R1, R2 olsun. Bu da R3 olsun.
Hatta şuraya bir tane de üreteç çizeyim ve ona da bir tane iç direnç koyayım. Bu bir üreteç, bu bir sağaç. Üreteçler gibi iç direnci olan elemanlar varsa devrede onların iç dirençleri küçük harfle gösterilir. Ama diğer dirençler büyük harfle gösterilir. O zaman bu devrenin eş değer direnci hepsinin toplanmasıdır. Arka arkaya dizildikleri için. Burada söyleyeceğim önemli bir nokta da bu A ve B arasında direnç elemanı var. Direnç tüketen, yiyen, direnen bir eleman akıma. O zaman gerilimi de düşürür. Şimdi akım bu yönde gittiği zaman C noktasındaki gerilim daha yüksek ama B noktasındaki gerilim daha düşük olacaktır. Böylece C noktasındaki gerilimin akımın yönünü bildiğim için B noktasından yüksek olduğunu söyleyebilirim. B noktasındaki gerilimin yine A noktasından büyük olduğunu biliyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeyim burada. Dediğim gibi ilerleyen kayıtlarda anlatacağım. Ayrıntılara girersek ana hatları kaybediyoruz. Burada kullanacağımız temel yasa da Ohm yasasıdır. Ortaokuldan beri bildiğiniz gerilim eşittir akım çarpı direnç. Koşut bağlarsak bu bağlantıda şöyle, elemanlar birbirinin karşısına dizilmiş. Karşılıklı duruyorlar. Böyle 2 tane olabildiği gibi araya bir tane daha yapalım. 3 tane de olabilir, 4 tane de olabilir. Eğer birden çok eleman karşılıklı dizildiyse ve şu uçlarından diyelim ki A, B diye verdiğim uçlarından tutup çektiğimiz zaman hiçbir zaman şu yukarıdaki gibi tek bir ipe dizilmiş gibi ard arda getiremeyiz. Getiremediğimiz için bu farklı bir bağlama şekli. Ona koşut bağlama diyoruz. Söylediğim gibi koşut bağlamayı yine çok az kaynakta göreceksiniz, bilin. Bunu da paralel bağlama olarak anlatacaksın. Bu bağlamada da yine Ohm yasası temelinde çözümleme yaparız. Burada da nasıl burada eşdeğer direnci ve varsa birden çok üreteç, eşdeğer üretici bulmamız gerekiyorsa burada da eşdeğer direnci bulmamız gerekiyor. Yani şunların yerine burada 3-5 neyse sanki bir tane direnç varmış gibi çözmemiz gerekiyor. Burada çizmemiştim ama burada da aslında sanki tek bir direnç varmış gibi üretici koyalım. Bu şekilde düşünerek sadeleştiriyoruz ve öyle çözüyoruz. Burada eşdeğer direnci hesaplarken hızlı bir şekilde o bağıntıyı da söyleyelim. R1, R2, R3 gibi 3 tane direncimiz olsun. Bunların terslerini toplarız. Eşdeğer eşittir 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı kaç tane varsa 1 bölü R3 diye o zaman buluruz. Burada dikkat edeceğimiz bir şey, bu işlemi yaptığım zaman dikkat edin tersini bulduk. Yani 1 bölü R eş diye hesapladık ve varsayalım ki 3 bölü 7 bulduk. O zaman aslında eşdeğer direnci bulmadık. Bunu ters çevirmemiz lazım. Yani 7 bölü 3 ohm olması lazım. Burada birbirine bakan kollarda gerilim değişmez. Burada ne geldiyse burada hala odur. Bu da çok önemli, unutulmaması gereken bir bilgidir. Demek ki burada V eşdeğer diye bir şey yok. Ancak akım parçalanır. Akım kollara ayrılır diyelim. Ayrılmak yerine paylaşmayı kullanacağım. Bunun da bağıntıları var. Temel gene Ohm yasası üzerinden hesaplanır. Şöyle 2 tane direnci birbirine karşılıklı bağladığımızı düşünelim. Buradan da bir I akımı geliyor. Bu direncin büyüklüğüyle orantılı olarak pay alırlar. Ama burada varsayalım 2 olsun. Buna 2 demişim. Uyumlu olsun. Şunun da I1 olsun akımı. Buradan I2 akımı girerse daima I2 akımı çıkar. Çıkışta değişmez. I1 akımı girerse I1 akımı çıkar. Ve şurada da artık bu yine I olur. Yani I akımı I1 artı I2 şeklinde iki koldaki akımın toplamına eşittir. Bu paylaşım da eşit olmak durumunda değiller. Dirençler birbirinden farklı büyüklükte ise o dirençlerle paylaştırılır. Demek ki burada bileceğimiz temel kural akımın paylaştırıldığı ama birbirlerine karşı paralel duran bu koşut kollarda da gerilimin paylaştırılmadığı. Bu iki temel
yine ohm yasası üzerinden çalışır dediğimiz iki temel bağlantıyı bir arada kullandığımız yapılar var demiştik. Onların nasıl hesaplanacağını, onlarda nasıl yöntemler kullanacağımıza bakalım. İşte şimdi mimari dediğim şeyi biraz daha anlayarak konuşacağız. Yani şurada bakıyoruz, bir tane direnç gelmiş, 3 tane direnç de birbirine bakıyor. Bunu hemen şunu söyleyebiliriz. Bu üçü koşut bağlanmış. Öyleyse bu üçünü eşdeğer direncini bulup tek bir dirence dönüştürmeliyiz. Şu üçünün eşdeğer direncini hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk? Anlattığımız gibi hepsinin tersini toplayacaktık. Şunu 2 ile genişletelim. Hemen 2, 3, 4, 4 bölü 12, 1 bölü 3. O zaman bunun eş değeri 3 ohm. Yani şurada 6 değil 3 ohmluk tek bir devre oldu. Artık bu devreyi göz ardı edebiliriz. Sadece buna bakıyoruz. Buna dönüştü devremiz. Şimdi ne oldu? Arka arkaya 2 tane ardıl bağlanmış direnç var. O zaman burada da ne diyorduk? Toplarız. 3 daha 6 ohm. Devre neye dönüştü? Devre şöyle 6 ohmluk direnci olan 36 voltluk gerilimle beslenen basit bir devreye dönüştü. Artık burada bize neyi sormuş olabilirler? Yani akımı sormuş olabilirler. Çünkü ikisini biliyoruz. Ohm yasası da bize şunu söyler. Tabii bunları eşdeğer olarak algılayalım. Eğer birden çok üretici olsaydı bunu da eşdeğer diye algılayacaktık. Buradan da akımı bulabiliriz yazarak. Temel olarak bunun baktığımız zaman bu mimariye en başta bunu hemen böyle çözebileceğimizi gördük. Yandakine bakalım. Bir bakışta bakın burada da bakıyoruz. Bir odacıklar şeklinde bir yapı var. Ama hemen buna odacıklı bir yapı mıdır deyip o tarafa yönelmeden bakalım. Acaba bu daha yalın hale gelir miydi? Niye böyle konuşuyoruz? Çünkü anlamadık yani. Kim kime paralel bağlanmış mı? Yoksa arka arkaya mı dizilmiş? Var mı bir şey? Bunu anlayamıyoruz. Böyle bir durumda yapılabilecek bir yöntemimiz var. Şöyle düşünebiliriz. Şuradan artıya A harfini vereyim. Eksiye de E harfini vereyim. Bu bir harflendirme yöntemidir. Düğüm noktalarını harflendirmek diyoruz. Burada bir düğüm yok. Köşe dönmüş ama şurada bir düğüm var. Yani trafik gibi düşünün. Kavşak olmuş gibi düşünün. Ayrılmış. Ama buraya arada bu gerilim düşecek hiçbir eleman olmadığı için buna A derim. Buraya A geldi. Tamam, burada başına başka şeyler gelecek. Gerilim düşürücü eleman var ama burada da gerilim düşüren bir eleman yok. Buraya da A geldi. Şimdi buraya geldiğim zaman direnç var, gerilim düşer. Yani buraya A gelmez. Bunu anladım. Ama ne gelecek bilmiyorum. Anlayamadım, emin değilim. Bir harf de yazsam yanlış da olsa onu görebilirim. Durayım bir şuradan bakayım. Şimdi eksiden geliyorum. Burada gerilim düşüren bir eleman yok. Bir düğüme geldim. O düğümün adına E dedim. E olduğunu gördüm. Daha doğrusu akım yönünde düşünürsek akım böyle gidiyor. Bu E buraya gelmiş diye de düşünebiliriz. Buraya bak geldiğim zaman bu köşeye kadar ve şuradaki ölçü aletine kadar gerilim düşüren hiçbir eleman yok. Peki bu alet ne? Bu ardıl bağlanmış kabloya. Dolayısıyla bu bir ampermetre. Ampermetre de düstel gibi anlaşılır. Bu düstel. Yani orada hiçbir şey yok. O zaman bizim E ta şu düğüme kadar geldi. Ama artık E geldi. Buradan da A geldi. Artık burası A olmayacak. Bu bunu düşürür. Burası da E olmayacak. Çünkü bu direnç de bu gelen gerilim düşürür. O zaman buraya başka bir harf koyalım. Diyelim ki bu K harfi olsun. Her düğümü, bunlara düğüm noktası diyoruz. Yani yol ayrımı gibi olan dallara ayrılan yerler, kollara ayrılan noktalar. İsimlendirdik. Bunun artı ucunu alalım. Eksi uçta bitiyoruz değil mi? Akım dolaşıyor bu şekilde. Artıdan eksiye gelecek. O zaman şöyle yapıyoruz. A harfi koyalım. Başladığı yer, bittiği yere de E diyelim. Arada da K harfi var. Şimdi bakıyorum. A ile E arasında 9 ohmluk direnç var. A ile K arasında 6 ohmluk bir direnç var. Sınavlarda bunları böyle direnç çizmeyin arkadaşlar. Vakit yok yani. Direkt şöyle yapın. A, tamam, E. Hatta bunun üzerinde görmeniz istenir de. Yani şuraya 9. Buraya 6. Yani böyle süslemeye falan uğraşmayın. Anlamaklık için ben şimdi ayrıntılı yapıyorum. Böyle bir zaman yok. Vermezler size böyle bir zaman. E ile K arasında bir direnç var. 6 ohm. Bir tane daha var. 6 ohm.
Sonra A ile E arasında da bir tane de üreteç var. Artı kutbu A'dan yana. Bakın şimdi bunu gördüğümüz gibi bunu da söyleyebiliyoruz. Burada şu ikisinin koşut olduğunu görebildik. Onları hemen çözebiliriz. Daima daha basitleştirmeye çalışıyoruz. Yani burada şimdi ne yapacağım? Bu seri bunlar koşut. Önce bunları halletmek zorundayım. Bu bir taneye indirgenmeli. Ondan sonra konuşmalıyım. Bunu bir taneye indirgeyelim. 2 tane varsa bunun ikisinin yerine eşdeğeri kolaydır. Çarpımları bölü toplamları 6 çarpı 6, 6 artı 6. Bu 2 ve 3. Demek ki şunun yerine 3 yazılacak. Şimdi buraya 3 ohm'u yazdım. Şimdi bakıyoruz bu kolla bu kol karşılıklı bakıyor. Ama önce her kolda tek dirence inmemiz gerek. O zaman şunları da sadeleştirmeliyim. Bunlar arka arkaya dizilmişler. Demek ki bunun yerine de 9 yazmam gerekecek. Bu da 9. Şimdi bu ikisi birbirine bakıyor. Daha üretece dokunmuyorum çünkü o ayrı bir eleman davranış biçimi olarak. O zaman bu ikisini de hemen hesaplayalım. 2 tane olunca bağıntı kolaydı. Çarpımları bölü toplamları 2 ve bulduğumuz değer 4,5. Tabii 4,5'luk bir direnç var mı ayrı bir soru ama bunları tamamen böyle akıldan yazdığımız için böyle sonuçlar çıkabilir. Sınavlarda genellikle dikkat ederler tam sayı çıkmasına ama böyle bir kural da yok. Devre bu kadar basit hale geldi. Artık bu devreye iç direnci de yokmuş zaten. Ohm yasasını uygulayarak yine burada akım sorulmuş olduğunu varsayarsak akımı bulabiliriz. Bir karma bağlama örneğine daha bakalım. Buradaki 2 tanenin koşut bağlandığını görüyoruz. Bu ikisinin de koşut bağlandığını görüyoruz. Demek ki önce koşut bağları halledeceğiz. Ama şöyle bir bakalım burada neler oluyor. Akım hangi yönden gelirse gelsin, ister böyle gelip akıyor olsun, ister bu taraftan geliyor akıyor olsun. Şu ikisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir kısa devre var burada. Yani buraya akım uğramaz. Akım dirençsiz yolu tercih eder. Varsayalım ki böyle geldiğini kabul ediyorum. Buradan geçer gider. Buraya gelir. Bunu gördükten sonra akımın tamamen dirençsiz bir yolu varsa buradaki dirençli yolu uğramasına da gerek yok. Uğramaz. Dolayısıyla aslında bu devre A'dan gelir. 3 ohmluk direnci geçer. B'ye gider olarak görünür. Peki bunu harflendirme yöntemiyle yapsaydık hani bir bakışta göremedik. Acaba harf yöntemi burada çalışır mıydı? Bakalım. Burada A ile geldik. Düşüren bir şey yok. Şuraya kadar A geldik. Burada aradan böyle geçersem düşer sanıyorum ama burada aradan geçebildiğimi de görmeliyim artık yani. Buradan A ile geldik. Burası da A, burası da A, burası da A. Tamam burada artık A değil ama B. Buradan geldiğimizi düşünelim. Akım 2 kola ayrıldı diyelim. Burası da A. Şimdi bu noktada vurgulamam gereken şudur. Bunları üreteçleri anlatırken iyice vurguladım ama burada söylemeliyim tekrar. Bir devreye pil koyduysak bu pil bize elektrik akımı yaratmaz. Bu pil bize gerilim farkı yaratır. Yani potansiyel farkı diye söylenecektir kaynaklarınızda. Diyelim ki buraya 18 volt dediler. O zaman şurası artı burası eksi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 18'in hepsini bu tarafa vereyim. Buraya da 0 kaldı. O zaman 18'den 0'a ciddi bir 18'lik gerilim farkı var. Elektrik akımı, elektriğe giriş konusunda bunu anlattım aslında. Oradan dinleyebilirsiniz. Daima elektronlar yüksek gerilimden daha düşük olan gerilime doğru akar. Yani buradaki gerilim farkıdır elektronlarımızı yollara düşüren ve bu devreyi tamamlayıp bu tarafa gelmeye çabalatan şey. Onun için gerilim düşümlerine baktığımız zaman burada gerilim A ise çünkü bu noktaları biz harflendirirken gerilim esasıyla harflendiriyoruz. Hani A geldi, A gider diyorum düz tel üzerinden. Aslında gerilimin değişmediğini söylemiş oluyorum. O zaman burada A var, burada da A var. Gerilimleri aynı. Buradan elektrik akımının oluşması için elektronların bir hareket etme isteği yok. Yani buradan da akım geçmez. Sonuçta buradayız. Bu devreye bakalım. Bu devrede de biraz karışık görünüyor gözümüze. Bir tane de ölçü aleti bağlamışlar. Bu sefer bunun ampermetre olduğunu söylemişler ama söylemeselerdi de anlardık. Yine harflendirme yöntemini kullanalım. Tekrar vurguluyorum. Harflendirmenin temeli
gerilimlerin düşüp düşmediğini belirlemektir. Burada harfi ben taşıyorum ama aslında gerilimi aynen taşıyorum demektir. Burası düğüm noktası gibi görünüyor. Ayrılmış kavşak gibi. Tamam, burası C. Ama daima biliyoruz ki ampermetre düz tel gibi davranır. Şuraya kadar geldim C. Şimdi buralara gidecek miyim diye bakıyorum. Burada düz bir tel var. Hiç gitmem buralara. Ne işim var burada? Böylece burası da C. Buraya geliriz. Şimdi buraya geldiğimizde tamam, buraya gidersek D olacağız ama şu arada bir şey düşürmüyor. Burası da C. Buradan geldik. Burası da C. İki tarafı C ise, yani aynı gerilim geldiyse, aynı harf olduysa buradan akım akmaz. Dolayısıyla burada yok. O zaman bu da C'den geliyor. 2 ohmluk bir direnç var. Ve D noktasında. Bu da bu kadar basit bir devreymiş. Bir de şuna bakalım. Bakın burada bir odacık yapısı gene var. Şimdi bunu harflendirsek çalışabilir miydi diye düşünelim. Harflendirme burada 2 tane üreteç olduğunda pek uygun düşmez. Az önce yaptığımız yöntemlerle çözülemeyecek. Bize yeni yöntem gerek. İşte burada biz Kirchhoff kurallarını kullanıyoruz. 2 kuralı var. Akım ve gerilim. İngilizcesini yazdım. Kirchhoff Current Law and Kirchhoff Voltage Law diye. Burada bu odacıklarla ayrı ayrı çalışırız. Ve her bir odacık için denklem takımı yazarız. Odacıkların akım dolaştırırken şu düğüm noktalarında buluruz. Genelde artı yönü seçerim ben. Şöyle dolanırız. Buna 1 numaralı odacık diyelim. Saatin ya yönünde ya da saatin ters yönünde dolanabiliriz zaten. Bunlar düzlemsel devreler. Başka bir yönümüz yok. Diyelim ki burada da böyle dolanmaya karar verdik. O zaman birinci odacık için düğümleri yazarız. Düğümlerde akımlar yazılır. Gerilimleri yazarız. Aynı şeyi ikinci adım içinde yaparız. Elimize birbirinden farklı olabilir, olmayabilir bazı sorulara bağlı olarak 4 denklem gelir ve bu denklemleri çözerek biz buradaki akımı ya da gerilimleri bulabiliriz. Demek ki böyle bir yapı gördüğümüz zaman artık kullanacağımız çözüm yöntemi Kirchhoff kurallarıymış. Burada bir özel köprü yapılı bir devre görüyoruz. Bu özel bir köprü, Wheatstone Köprüsü. Bunu lise düzeyinde geçtiğimiz yıllarda çok fazla sorulduğunu gördüm. Burada anlatmayacağım uzun uzun ama şunu söylemek istiyorum. Birçok arkadaş düşünmeden hemen bunu görünce hemen şuradan akım geçmez diye yazarlar. Aman ha, bu devre dengede ise ortadaki koldan akım geçmez. Dengede değilse geçer. Bunun denge şartlarını ileride anlatacağım ama en azından bunu bilin. Kaynaklarda benim gibi anlatmazlar. Aslında tamamen aynı şeyi söylüyoruz. Çarpı işareti yapın. Ortayı görmeyin ama. Sonra da bakın, karşılıklı çarpın. 8 çarpı 16 eşit midir 12 çarpı 48'e? Eşitse dengede, eşit değilse, ki burada eşit olmadığını görebiliyoruz. Dengede değil. Dengede değilse buradan akım geçer. Rastgele çizdim okları. Yani ama akım geçer. Onun için buradan akım geçmez diye hemen bunu silmeyiniz. Ona dikkat edin. Bunu silmeden de çaprazı hatırlayabilirsiniz. Şöyle de verirler. Bunun buna oranı, bunun buna oranı. Yani tamamen aynı şeyi yapıyoruz aslında. Ama bunu hatırlamanızın daha kolay olacağını düşünüyorum. Demek ki Wheatstone Köprüsü özel bir köprü. Yalnız ve yalnız dengedeyse bu ortadakinden akım geçmez. Dengede değilse hesaplanır. Peki niye kullanılır bu garip devre? Aslında hassas ölçüm yapmak için kullanılır. Çok uzun anlatmamakla beraber sadece isimlerinden söz edeceğim. Çünkü internete girip kaynaklara baktığınız zaman bunları görebilirseniz, ders anlatan hocalar bunu ayrıntılı anlatırlar. Orada da bir karışıklık çıkmaz ama özellikle kaynak ararken önünüze çıkarsa diye işte delta yöntemi, yıldız bağlantı, bunları birbirine dönüştürmek. Bunlar yalnız ve yalnız dalgalı akımlarda uygulanan çözüm yöntemleridir. Dalgalı akımı hatırlayalım. Dalgalı akım bizim için şöyle bir sinüs eğrisi verirdi. Eğer böyle bir tane sinüs eğrimiz varsa buna tek evreli deriz, monophase. Bazen 2 tane sinüs eğrisi arka arkaya bindirilir ama artık bu neredeyse hiç yapılmıyor. Çok eski tekniklerde kaldı. Ancak bu şu salınımları da söylemiştik. Değişiyor diye bunun gerilimi. Bunu daha değişimini az tutmak için
3 tane arka arkaya gibi düşünelim. Onlar birbirinin üzerine binmiş gibi davranacaklar. O zaman da biz buna 3 evreli ya da trifaze deriz. Bu yöntemler de yalnız bununla ilgilidir. Bu kadar söyleyeceğim, bu yöntemleri anlatmayacağım. Buradaki amacımız temel bilgileri vermekti ve yaptığımız şey devre elemanları nasıl bağlanır? Bunun sonucunda önümüzdeki soruda uygulanacak çözümleme yöntemini konuştuk. İleri yöntemler diye göz yapısına, düğüm çözümleme yöntemine ve Norton-Tey'nin teoremlerine değinmiyorum.